Kutup ve kutuplaşmanın bilgisinden nasıl faydalanabiliriz? Bir olanın iki ucu var ve o iki uç aslında karşıtlık dediğimiz sistem birbirini destekler ve birbiriyle var ve kaimdir. Diyelim ki bunu siyasi partiler içinden bakarsak Amerika'da şimdi diyelim ki demokratlar varsa cumhuriyetçiler var, iyiler varsa kötüler var, beyaz varsa siyah var. Yani tez ve antitezin oluşturacağı sentez kavramı gibi birçok konunun içerisinde bunu gördünüz, işlediniz. Fakat bir de manevi alemin karşıtlıklardan beslenen ve aslında pozitifin de negatifin de iki o uç taraflarının bir denge oluşturan bir hali vardır ki aslında şimdi burayı birazcık açacağız. Şimdi bir dünyayı gözünüzün önüne getirin. Kocaman bir ekvator var ve bir tane de diyelim ki kuzey kutbu, bir tane de güney kutup noktası var. Yani pozitifinde, negatifinde bir toplanma, odaklanma ve merkeze geliş, merkezde oluş noktası var. İşte gökyüzünün, krallığının da pozitif tarafıyla bir araya geldiği bir kutup noktası, bir de negatifin, olumsuz enerjilerin, hani halk arasında şeytani plan diye bilinen sistemlerin toplandığı bir kutup noktası vardır. Aslında her ikisi de bir dengeyi teşkil eder. Kimisi A takımından, kimisi B takımından, değil mi? Kimisi şu partiden ya da bu partiden olmak istemelerinin ya da sağcı ya da solcu olmak, işte anneci ya da babacı olmak, bir taraf olmak psikolojileri aslında işte bizim buradaki temel kutuplardaki kaymalardan kaynaklanır. Hangi kutba kendini yakın hissediyorsa o kutba doğru çekimden kaynaklanır. Bugün insanların çok büyük bir kesimi maddenin cazibesi ve uyku tozları halinden dolayı dünyaya, maddeye ya da negatiften, olumsuzdan beslenme kutbuna doğru yoğun bir kayma teşkil ederler. Aslında bu kayma coğrafi olarak da benzer bir şekildedir. Yani kuzey kutup dairemizde buzlar gittikçe çok fazla erir. Altta diyelim ki çoğalır. O vakti geldiğinde de aşağısı yukarıya, yukarısı aşağıya gelir ve denir ki o her iki doğunun da, her iki batının da Rabbidir. Öyleyse aslında negatif başka bir alanda pozitife, pozitif başka bir alanda da negatife hizmet eder ve bu denge içerisinde de insanlar, bizler tekamül ederiz. Fakat aralarda hani kavganın arasına giren doğal olarak birazcık pataklanabilir. Ama ne kadar merkezde ve kendi merkezinde olmayı bilen ve seyreden şahitliğe gelen için ise sadece seyir vardır, şahitlik vardır, gördüklerinden ve anladıklarından bilgiler vardır. Şimdi bunu biraz daha böyle yine sembolik aktarımlarla anlatacağım. Bu anlattıklarımı anlayanlar anlasın diye anlatıyorum. Şimdi siz diyelim ki dünyanın çevresini gezeceksiniz. Eğer ekvatorda geziyorsanız, diyelim ki çok hızlı bir jet uçağıyla dünyayı gezmeye kalksanız, yani herhalde bir gün sürer jet motoruyla. Yani yürüyerek bilmem ne yaparak çok uzun belki yıllar alabilir. Fakat hızlı bir jet motoruyla bir gün içerisinde en hızlı uçağımızla diyelim ki şu anda geçebilirsiniz. Ve dünyanın etrafını çevrelersiniz. Peki tam kuzey kutup dairesinde olsanız, o noktanın içerisinde dünyanın etrafını nasıl dönersiniz, nasıl gezersiniz? Sadece kendi merkezinde olursunuz, şöyle yaparsınız ve dünyanın çevresinde dönüyor olursunuz. Yani sen eğer tam o kutbun, merkezin bulunduğu yerdeysen, işte o dünyanın merkezinin, kutbunun etrafını dönerken dünyanın merkeze dönersin. Öyleyse sen ne kadar kutba, merkez noktaya yakınsan dünya o kadar senin için küçülür. Çok küçük bir hareketle o ekvatorun etrafını dönecek kadar belki o bütün o manyetik alanların içerisinde
hareket edecek bir halin ve bilginin sana bilgisi, hali aktarılır. Şimdi bunu olaylar üzerinden bakalım. Herhangi bir düşüncenin, bir takımın taraftarı olmaya doğru çekilenler, herhangi bir inanç sisteminin taraftarı olanlar, onların aşırı bir şekilde savunucuları, bir dinin kurtarılması için savunucu rolünü üstlenmeye çalışanlar, bir dini kurtaracaklarını zannedenler, bir anlayış, bir inanç sistemini kurtaracaklarını zannedenler bilsinler ki dünyaya verilen her türlü bilgi, ilim, felsefe, dinsel ya da manevi her türlü eğitim sistemleri zaten insan için, senin için verilmiştir. Senin onları savunmana ve kurtarmana bir ihtiyaçları yoktur. Gerçek olanlarının. Ama gerçek olmayanı da zaten hani diyelim ki üretilmiş olanı da ne dersen de sen onu oradan kurtaramazsın. Öyleyse herhangi bir yolun savunuculuğuna hiçbir zaman ihtiyaç olmadığı gibi her birimizin doğru tespitlere, tespit ettiklerimizi doğru okuyarak kendimize oradan fayda alma ihtiyacımız vardır. Bu bizi karşıtlıktan mümkün oldukça birliğe doğru götürür. Yani diyelim ki bizim Türkiye, Kuzey Yarımküre'de kutuplar ile ekvator arasında ortada bir bölgededir, ılıman bir kuşaktadır. Yukarıya doğru gittikçe havalar soğur, aşağı doğru gittikçe ısınır ve ılımanlıktır. Yani dengeli bir yerdeyizdir. Fakat şimdi şuradan da bakabiliriz ki biz Türkiye'den diyelim ki bir dünyanın etrafını çevrelerken de yine bayağı bir yol kat ederiz. Fakat ne kadar diyoruz ya o merkez noktasındaysak o zaman ne yapıyor mesela? 6 ay gece 6 ay gündüz oluyor. Şimdi öyleyse biz hayatın ne kadar kutbi bir noktasındaysak, ne kadar merkez bir noktasındaysak ve ne kadar merkez bilgiden, kendi gönlümüzden, özden akan ile beslenir haldeysek, o vakit hiçbir takımın, hiçbir halin tarafını tutmak gibi bir olayın içine dahil olmuyoruz. Her yer ve herkes eşit uzaklıkta, eşit mesafede. Bu sefer sen daha merkeze çekiliyor. Dünyanın ve kürenin merkezinden tüm yüzeyleri eşit uzaklıkta görmeye başlıyorsun. Bu sefer bu kutupsallık merkezi bir noktadan küresel bir algılama ve anlayış sistemine ulaşıyor ki bugün anlatılan, bugün insanlara dikte etmeye çalışılan küreselcilikten farklı olarak gerçek bir küresel anlayışın, farkındalığın içerisine kapısından girmiş oluyoruz. Bakın birçok kelimelerle işin zayıflatılması, bilgilerin içlerinin boşaltılmasıyla gerçekten çok kıymetli kavramlar zaman içerisinde birçoğunuzun zihnine olumsuz frekanslar olarak yerleştirildi. Küresel bakış ve küresel anlayış da bunlardan bir tanesidir. Birçoğunuz şimdi işte bir kutuptan kainatı seyretmenin, küresel olarak anlamanın olumsuz taraflarıyla belki karşılaştınız bugüne kadar. Oysa ki hepimizin küresel bir anlayışa ihtiyacı vardır. Anlatılan, gösterilen gibi değil. Her birimizin bir kutup içerisinde dünyayı, hayatı yörüngemizde gezerken sadece çok küçük bir hareketle şahitliği ve seyir edebilecek bir hale ihtiyacımız vardır. Her birimizin birbirimizi kucaklaşmaya, birbirimizdeki ortak noktaları görmeye ihtiyacımız vardır. Sende olan duygular, haller, davranışlar hangimizde yok? Ünal'da olan hayata bakış, içerik, herhangi bir durum karşısındaki duygu hareketlenmelerinin içeriği hanginizde yok? Her biriniz insan olarak insani tüm vasıflarla mevcutsunuz. Tabii ki seçimleriniz ve bazen kendinizi daha fazla geliştirdiğiniz ya da
daha az geliştirdiğiniz alanlardan dolayı, seçimlerinizden dolayı şu anda bu hal ve bu seviyede, bu durumda bulunabilirsiniz. Ama bunların hiçbir tanesi sizi öteye koymaz. Öteye koyan kişi ayıran kişidir. Ayırmaya ihtiyaç duyan kişi farklı açı ve pencerelerden bakmaya yönlendirilen, yöneten, kendini yönetemediği için iradesi ele geçirilen kişidir. Tabii ki bu da bir seçimdir. Buna da ihtiyaç olabilir ve bu tip kutuplaşmalarla o olumsuz dediğimiz negatif kutbun ya da işte şeytani planların ya da kutbun tutsaklığında, esirinde oranın yönetilimin altına girecek, orası tarafından yönetilmeye ihtiyaç duyan kişiler de olabilir. O da eninde sonunda hayra hizmet edecek. O da eninde sonunda dünyanın kıyamı, uyanışı ve yenilenmesi için bir malzeme olacak. Fakat bu oluşlar sırasında faydalı olanı, oyalanmalardan sakınarak gerçek yolunu, gerçek gidişini, kutbunu, hangi kutuptan besleneceğini ve o kutuptan beslenirken nasıl bir merkeze gideceğini, merkezinden görüp seyrederken o merkezin içerisinde alemin etrafında dönüp ve her birinin seni selamlayacağı bir yer ve halin içerisine nasıl geçeceğinin bilgisi her birinize an be an akmakta, verilmekte, daha doğrusu hatırlatılmaktadır. Bu hatırlatmalara rağmen her birimiz yine de kendi meşrebimize, kendi kaderimize ya da işte diyelim ki sözleştiğimiz hal ve durumlara göre seçimler yapacağız. Ve istenir ki, dilenir ki her biriniz o geçmişten bugüne belki bir sürü kutb-i enbiyanın, bir sürü o bilgiyi, enerjiyi, gücü kendi merkezinde toplayan, kendi merkezinden belki ışığı saçan ve her birimizin o gönlünden, kalbinden saçılan ışık ile birbirimizi besleyen ve beslendikçe birbirimize aynı olarak birbirimize güzel dualarla, şükürlerle asıl olanın yüreğimizden ve kalbimizden kendimize akmasına müsaade ederek birinin içinde birlikle kucaklayarak ve kucaklaşarak karşıtlıktan, zıtlıktan, taraf olmaktan, taraf olanın bertaraf olacağı hal ve durumlardan uzaklaşarak, özgürleşerek bu yepyeni, tam da kendi merkezinde, merkezden seyreden halde buluşma niyetiyle, sevgilerimle hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.